980 civarında Buhara yakınlarında doğup 1037'de Hemedan'da hayatını kaybeden İbn Sina, tıp, felsefe, astronomi ve daha birçok alanda iz bırakan İslam'ın altın çağının büyük üstadı, Batı dünyasının Avicenna'sı. Onun çağında Buhara, Rey ve İsfahan gibi şehirler dev kütüphanelerle dolu bilim merkezleriydi. Yunan, Fars ve Hint metinleri Arapçaya çevriliyor, matematikten tıbba, felsefeden astronomiye kadar eski miras yeniden yorumlanıyordu. İbn Sina çok genç yaşta dini ve edebi metinleri ezberleyip tartışacak seviyeye geldi. Dil, fıkıh ve mantıkta akranlarının çok önüne geçti. Öklit, Batlamyus ve mantık kitaplarıyla tanışınca soyut düşünce onun için neredeyse günlük dil haline geldi. Henüz 17 yaşındayken ağır hasta Samani Emiri Nuh'u tedavi etti ve saray hekimi yapıldı. Bu başarı ona devlet kütüphanesinin kapılarını açtı, yüzlerce el yazmasını okuyarak kendi düşünce sistemini kurmaya başladı. Devletler yıkılırken, saraylar el değiştirirken İbn Sina da Buhara'dan Ürgenç'e, Rey'den İsfahan'a savruldu. Yeri geldi vezirlere danışmanlık yaptı, yeri geldi hapsedildi ama gittiği her yerde yazmayı ve ders vermeyi sürdürdü. En ünlü eseri El Kanun fit Tıp, yani tıbbın kanunu, yüzyıllar boyunca İslam dünyasında ve Avrupa üniversitelerinde temel ders kitabı oldu. Hastalıkları, ilaçları ve insan bedenini öyle sistemli anlattı ki doktorlar asırlarca önce kanuna başvurdu. Felsefe, mantık, matematik, fizik ve metafiziği topladığı dev eseri, Kitab-ı Şifa ile adeta bir ansiklopedi yazdı. Bilimleri doğa, matematik ve metafizik başlıklarında düzenleyerek parçalı bilgiyi tek bir bütünlük içinde düşündü. İbn Sina'ya göre bir şeyin ne olduğu yani mahiyetiyle var olup olmadığı yani varlığı farklıdır. Bu ayrımdan yola çıkarak varlığı kendinden olan bir zorunlu varlık fikrine ulaştı. Tanrı'yı tüm varoluşun zorunlu temeli olarak düşündü. Hapisteyken tasarladığı Yüzen Adam deneyinde duyuları tamamen kapalı, bedeni boşlukta asılı bir insan hayal etmemizi ister. Bu insan hiçbir şeyi hissetmese bile ben varım diyebiliyorsa İbn Sina'ya göre ruh bedenden bağımsız bir gerçekliğe sahiptir. Onun metafizik sistemi özellikle Tanrı ve evren ilişkisine dair görüşleri Gazali gibi düşünürlerle sert tartışmalara yol açtı. Eleştiriler İbn Sina felsefesini yok etmedi. Tersine yüzyıllarca sürecek bir tartışma geleneğinin başlangıcı oldu. İbn Sina'nın eserleri hem medreselerde hem Avrupa üniversitelerinde elden ele dolaştı. Thomas Aquinas'tan Albertus Magnus'a kadar birçok batılı düşünür, varlık anlayışında ve tıp bilgisinde ondan etkilendi. İbn Sina 1037'de Hemedan'da yaklaşık 50'li yaşlarının sonunda hayata veda etti. Mallarını yoksullara dağıttı, kölelerini azat etti ve ardında yüzlerce eser bıraktı. Bugün hala tıpta, felsefede ve bilim tarihinde büyük üstad olarak anılır. Küçük bir köyde doğup bütün bir dünyanın zihninde yer eden bir filozof doktor olarak hatırlanmaya devam eder.